Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt dilimi tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri oranlarıyla birlikte açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. Tarifimize ilk olarak kekimizi hazırlayarak başlayacağız. Normal bir pandispanya hamuru yapacağız arkadaşlar. Ama biraz küçük ölçülerle yapacağız. 3 adet yumurtayı bir karıştırma kabına aldım. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve bunları mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bakın biraz da kıvamlı oldu. Köpük köpük beyaz bir kıvama gelecek. Şimdi bu aşamadan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bütün malzemeler homojen kıvama geldikten sonra içerisine 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao koyuyorum. İsterseniz bir çırpıcı yardımıyla, isterseniz spatula ile, isterseniz de yine mikserle devam edebilirsiniz. Bunları da pürüzsüz bir şekilde alana kadar karıştıracağız. Kek hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu bir tepsiye alalım. Bir fırın tepsisine şöyle bir yağlı kağıt serdim. Tepsimin ölçüleri de şu şekilde. İçeriden ölçtüm arkadaşlar. 42'ye 36 ölçülerinde bir tepsim var. Hamurumu bu tepsiye yayıyorum. Tepsimi eşit bir şekilde yaymaya çalıştım. Şimdi kekimizi önceden ısıttığım fırınıma götürüyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. 20 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor. O yüzden kontrollü bir şekilde kekimizi pişirelim. Kekimiz fırında pişerken bizler de içerisindeki kremasını hazırlayalım. Bir karıştırma kabına 1 paket krema koydum, çiğ krema. 2 paket krem şanti ekliyorum. Ve bu iki malzemeyi katılaşıncaya kadar çırpalım. İyice çırptıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı bal koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum. Çok değil, birkaç damla limon suyu ekliyorum. 2-3 damla kadar arkadaşlar, fazla değil. Şöyle birkaç saniye daha çırpalım. Kremamız hazır. Şimdi bunun üzerine bir streç film ya da kapak kapatıp dolaba kaldıralım. Kekimiz de piştikten sonra fırından çıkarıp soğutalım. Süt dilimlerimizi hazırlamak için tekrardan görüşelim. Kekimizi pişirip soğuttuk. Şöyle tepsiden alıyorum ve ikiye kesiyorum. Şöyle kekimi kırmadan yağlı kağıttan 2 parçayı da ayırıyorum. Parçanın birine hazırladığım kremayı koyuyorum. Her tarafını kaplayacak şekilde kremamı sürdüm arkadaşlar. Diğer parçayı üzerine kırmadan koyuyorum. Ve dilimlere bölüyorum. Bakın size şöyle göstereyim. Tam da marketlerde satılan süt dilimleri gibi oldu. Bir de içerisinde ne olduğunu biliyoruz. Kendimiz yaptık. Sağlıklı, besleyici. Şimdi süt dilimlerimi servise alıp kapanış yapalım. Süt dilimlerimiz hazır. Sizler de satın almak yerine hem kendiniz için hem de çocuklarınız için evinizde süt dilimini kendiniz hazırlayabilirsiniz. Beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.